Kameralar kayıtta, tüm dünya canlı yayında ve Amerika Başkanı Donald Trump Türkiye'deki kritik temaslarının ardından Air Force One'a biniyor, el sallıyor ve kapı kapanıyor. Her şey normal görünüyor buraya kadar ama değil. Bu tarihin en büyük aldatmacalarından birinin başlangıcı, çünkü Başkan Trump aslında o uçakla havalanmadı. Peki gerçekte ne yaşandı? İddialara göre Trump kameraların kör noktasında sıradan bir yemek servis kamyonuna gizlice bindirilerek pistteki başka bir gizli uçağa aktarıldı. Dünyanın en saygın gazetecileri içinde başkanın olmadığını bilmedikleri bir hayalet uçakla evlerine dönerken tüm dünya dev bir istihbarat operasyonuyla tırnak içinde kandırılıyordu. Bu Hollywood filmlerini aşan Trump'ın gizli Türkiye operasyonunun perde arkası ve bu inanılmaz operasyonun arkasındaki sebep neydi? İran'ın suikast planıyla ne ilgisi var ve bu nefes kesen olaylar neden Türkiye topraklarında yaşandı? Şimdi kapalı kapılar ardında kalan tüm gerçekleri açığa çıkarma zamanı ve söylentileri ve doğruları ayırarak bu videoya başlıyorum. Her büyük hikayenin somut bir başlangıç noktası vardır ve bu hikayenin başlangıcı 2024'te Amerika Adalet Bakanlığı'nın yaptığı bir duyuruya dayanıyor. Bakanlık, İran Devrim Muhafızları Ordusu adına çalıştığı iddia edilen bir ajanın o dönemde yeni seçilmiş başkan olan Donald Trump'a yönelik bir suikast planı yaptığını ifşa eden bir iddianameyi kamuoyuyla paylaşmıştı ve mahkeme kayıtlarına göre Afgan asıllı bu kişi federal müfettişleri Eylül ayında İranlı yetkililer tarafından Trump'ı takip etme ve suikast düzenleme görevi aldığını itiraf etti ve iddianameye göre kişi daha önce Amerika'da soygun suçundan hapis yatmış ve sonrasında da sınır dışı edilmişti. Yani anlaşılan o ki İran istihbaratı onun Amerika'daki bu geçmişini bir avantaja çevirmek istemişti ve yine iddiaya göre devrim muhafızları bu kişiyi Amerika içinde suikast gibi operasyonlar düzenlemek üzere yerel suçluları işe alması için bir aracı olarak kullanmayı planlıyordu. Fakat bu iddianameye göre sadece bir kişiyi hedef almıyordu. Bu kişi aynı zamanda New York'ta yaşayan ve İran rejimine muhalif olan bir gazeteciyi de izlemek ve öldürmek için 2 kişiyi kiraladığı da ortaya çıktı. Bu 2 muhalif gazeteciyi takip etmek için binlerce de dolar almış, hatta evinin çevresinde defalarca keşif yapmıştı ve FBI bu kişilere kısa mesajlar, güvenlik kamerası görüntüleri ve cep telefonu sinyal verileri sayesinde adım adım izleyerek de yakalamayı başarmıştı. Yani ortada son derece ciddi, somut adımları atılmış bir plan vardı ve Adalet Bakanı Merrick Garland, İran'ın Amerika ulusal güvenliğine yönelik en ciddi tehditlerden biri olduğunu belirten bir açıklama yapmıştı ve bu açıklama Beyaz Saray ve gizli servis koridorlarında çalan alarm zillerinin ne kadar yüksek olduğunu da gösteriyordu ve bu tehdit artık soyut bir istihbarat raporu olmaktan çıkmıştı yani ve Amerika topraklarında faaliyete geçmiş bir hücreye, bir plana dönüşmüştü ve bu hücrenin nihai hedefi de doğrudan Başkan Trump'ın kendisiydi. İşte bu gelişme gelecekteki bu tüm seyahat protokollerini de değiştirecek o gizli operasyonun hazırlıklarını başlatacaktı. Soru şu: İran neden böylesine cüretkar bir plana kalkışsın? Bu sorunun cevabı da bizi birkaç yıl geriye, yani 2020'ye falan götürüyor. O günlerde Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen bir Amerikan drone saldırısıyla İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani öldürülmüştü ve bu suikastın emrini bizzat Başkan Trump vermişti. İran için Süleymani sadece bir general değil ve ulusal bir kahramandı onlar için de. Onun ölümü de Tahran için asla kabul edilemez bir darbeydi ve sokaklarda intikam yeminleri bile yankılanıyordu o dönemlerde. İranlı yetkililer de en üst perdeden defalarca adaletin tecelli edeceğini ve bu eylemin karşılıksız kalmayacağını ilan ediyorlardı ve hatta İran'daki camilere Şii geleneğinde intikamı simgeleyen bir kırmızı bayraklar bile asılmıştı ve bu sadece bir söylemden ibaret değildi, kalmayacaktı ve Amerika istihbarat birimleri Süleymani'nin öldürülmesinden bu yana İran'dan girebilecek olası bir misilleme tehdidini sürekli olarak en üst seviyede tutuyordu. Yani hep masadaydı ve özellikle Trump'ın başkanlığı döneminde ve sonrasında bu tehditler daha somut bir hal almaya
başlamıştı. Yani 2024'te ortaya atılan bu Afgan asıllı ismi de Ferhat Şekeri iddianamesi bu intikam arayışının lafta kalmadığını, aksine aktif olarak sahada uygulanan bir strateji olduğunu kanıtlamıştı Amerikalılar için. İşte tüm bu birikmiş istihbarat Türkiye gibi stratejik bir ülkede gerçekleşecek üst düzey bir ziyarette alarm seviyesini en üst seviyeye çıkarabilirdi. Yani dünyanın gözü bu ziyaretteyken liderlerin ve delegasyonların yarattığı bu karmaşa içinde bir suikast timinin hedefine ulaşmasının da kolay olabileceğini düşünüyorlardı. Ve Amerikan istihbaratı bu riski gördü. İddialara göre de, ki bu videomun kaynağı New York Times'ın yaptığı haber ve videonun açıklama kısmına mutlaka her zaman bıraktığım gibi bu linki de bırakacağım okumak isteyenler için. Amerika'nın karşı hamleleri tarihin en cüretkar başkanlık koruma operasyonlarından birini tetikledi. Şimdi hikayenin en inanılmaz bir o kadar da tartışmalı kısmına geliyorum. Şimdi kısa bir ara veriyorum. Videonun burasına kadar eğer beğendiyseniz içeriği lütfen like atmayı, abone olmayı ve yorum bırakmayı da unutmayın. Bütün yorumlarınız benim için çok değerli. Önümü görebilmem için bana ışık oluyorsunuz açıkçası. Destekleriniz için de şimdiden teşekkür ediyorum ve kaldığım yerden devam ediyorum. Olayların geçtiği yer Washington Post ve New York Times gibi kaynakların da isimsiz yetkililere dayandırdığı raporlara göre Türkiye'de gerçekleşen üst düzey bir temasın hemen sonrası. Yani ziyaret sona ermiş, liderler ülkelerine dönmek için hazırlanıyordu ve televizyon kameraları her zamanki gibi pistte bekleyen, üzerinde United States of America yazan o ikonik mavi beyaz Boeing uçağına yani Air Force One'a da odaklanmıştı. Yani Donald Trump limuzinden inip uçağın merdivenlerini tırmandı. Kapıda durup el salladı ve içeri girdi. Tüm dünya için her şey normaldi. Başkan evine dönüyordu ama bu büyük bir aldatmacanın sadece basına, fotoğraflara verilen, görünen yüzüydü. Ve raporlara göre de Trump kameralara el salladıktan birkaç dakika sonra uçağın diğer tarafına, yani kameraların görmediği bir noktaya, sıradan bir havalimanı yemek servis kamyonuna yanaşıyor ve bu kulağa birazcık saçma gibi gelse de aslında gizli servisin en riskli durumlarda kullandığı, dikkat çekmeyen düşük profilli bir tahliye protokolüydü ve kamyonun konteyneri hidrolik bir sistemle uçağın kapı seviyesine yükseltilirdi. İddiaya göre de Trump ve birkaç kilit danışman, gazetecilerin ve hatta bazı Beyaz Saray personelinin bile haberi olmadan bu kamyonun içine gizlice geçmişti. Bu yemek kamyonu Air Force One'dan sessizce uzaklaşarak pistin başka bir noktasında bekleyen, daha küçük ama askeri yetenekleri de yüksek bir Amerika Hava Kuvvetleri'ne ait uçağının yanına park ediyor ve Trump ve ekibi bu uçağa naklediliyordu. Bu sırada gazetecilerin ve kalan personeli taşıyan asıl Air Force One bir yem uçak olarak havalanıyordu. Uçaktaki basın mensuplarından güvenlik gerekçesiyle pencerelerdeki panjurları kapalı tutmaları istendiğinde onlar bulutları izlediklerini sanıyordu. Oysa baktıkları şey aslında operasyonun bir parçası olan dev bir aldatmaca perdesiydi aslında ve bu sırada şu operasyonun sebebinin Amerika istihbaratının aldığı son derece spesifik bir tehdit olduğu belirtiliyor haber kaynaklarında ve raporlara göre de İran bağlantılı güçlerin başkana veya seyahat ettiği uçağa bir saldırı düzenleyebileceğine dair güvenilir bilgiler elde etmişti ve bu nedenle gizli servisin hiçbir risk almamaya karar verdiği ve bu akıl almaz uçak değiştirme operasyonunu devreye soktuğu görülüyor. Trump daha sonra bu olayı doğrulayarak kararın gizli servis ve ordu tarafından alındığını ve kendisini sadece talimatlara uyduğunu söyleyecekti. Hatta sanırım ortada bir tehdit vardı, çok fazla sormadım, zaten çok tehdit alıyorum diyerek durumu aslında özetlemişti. Ancak bu basit cümlelerin arkasında bir başkanın hayatını kurtarmak için tüm dünyanın gözü önünde sessizce yürütüldüğü iddia edilen devasa bir istihbarat operasyonu var. Anlattım zaten az önce de. Operasyon aslında o kadar başarılıydı ki bu gerçek bir süre sonra sızdırılan bu haberlerle, raporlarla ortaya çıkabildi. Bu noktada bir adım geri çekilip soğukkanlı bir analiz yapalım isterim. Anlatılan bu hikaye, bu istihbarat raporu nefes kesici, evet, ancak söylentilerle gerçekleri de birbirinden ayırmak gerçekten çok önemli. Peki bu anlatının hangi kısımları doğrulandı, hangileri kanıtlanmamış iddialar olarak duruyor? Doğrulanan gerçeklerden biri İran bağlantılı suikast planı. Bu hikayenin en somut kısmı. Amerika Adalet Bakanlığı Ferhat Şakeri isimli bir şahsın Trump'a yönelik bir suikast planıyla görevlendirildiği iddiasıyla resmi bir iddianame yayınlamıştı zaten ve bu bir komple teorisi değil, resmi bir belgeydi aslında.
İkincisi Süleymani sonrası yüksek tehdit seviyesi zaten. Kasım Süleyman'in öldürülmesinden sonra İran'ın intikam arayışında olduğu ve Amerikalı yetkililerin özellikle Trump'ın hayatına yönelik ciddi tehditler olduğu hem İranlı yetkililerin açıklamalarıyla hem de Amerika istihbarat raporlarıyla örtüşüyor. Üçüncüsü ise Trump'ın uçak değiştirmesi. Başkan Trump olaydan sonra yaptığı açıklamada bir tehdit nedeniyle gizli servisin tavsiyeleriyle uçağı değiştirdiğini bizzat teyit etmişti. Bana farklı bir uçağa geçmemi istediler. Ben de yaptım sözleriyle operasyonun temelini doğruladı aslında. Peki doğrulanmamış ya da iddia olarak geçen ya da hala tartışılan kısımlar neler? İşte yemek kamyonu dediğimiz işte catering kamyonu detayı var. Trump'ın bir yemek kamyonu içinde gizlice taşındığı iddiası. Hikayenin aslında dramatik anlatırken de akılda kalıcı unsuru. Ama bu detay New York Times ve Washington Post gibi saygın kanallar tarafından isimsiz yetkililere dayandırılarak haberleştiriliyor. Ancak ne Beyaz Saray ne de gizli servis tarafından resmi olarak doğrulanmış değil. Bu operasyonun gizliliği gereği sır olarak saklanan bir detay da olabilir. Ancak şu anki statü güçlü bir iddia şeklinde geçiyor. Ve ikincisi de Air Force One'ın yem olarak kullanılması muhabbeti var. Basın mensuplarını taşıyan bu uçağın bilinçli bir şekilde yem olarak kullanıldığı iddiası da yine doğrulanmamış bir bilgi. Bu operasyonel mantığa son derecede uygun bir aldatmaca taktiği olsa da hala bir resmi teyiti yok. Hikaye 2024'te ortaya çıkan bir somut suikast planı, daha sonra bir tarihte Türkiye'de yaşandığı iddia edilen bir uçak değiştirme operasyonuna bağlanıyor. Yani süreç bu şekilde. Bu iki olay arasındaki nedensellik bu da 2024'te elde edilen istihbaratın sonraki dönemde gerçekleşen yurt dışı ziyaretlerinde güvenlik seviyesini en üst seviyeye çıkardığı şeklinde görülebilir. Kesin olan bir yurt dışı seyahati sırasında tehdit nedeniyle uçak değiştirme operasyonunun yaşanması. Yani sonuç olarak ortada reddedilemez bir gerçek var ki Donald Trump'ın hayatına yönelik ciddi bir İran tehdidi var ve bu tehdit nedeniyle yurt dışı seyahatinde benzeri görülmemiş bir güvenlik operasyonu düzenlendi. Uçak değiştirme olayı bizzat Trump tarafından da doğrulandı. Catering kamyonu ve yem olarak kullanılan Air Force uçak gibi dramatik detaylar olayın yaşandığı dönemin koşulları ve tehditin ciddiyetiyle örtüşen güçlü iddialar olarak karşımızda duruyor. Ben de bu videoda size bunu özetlemek istedim. Peki bu akıl almaz operasyonun sahnesinin iddialarda da geçtiği gibi neden Türkiye'de olduğu düşünülüyor? Bu soruyu cevaplamak için de birkaç jeopolitik teoriye bakalım isterim. Türkiye sadece bir NATO üyesi değil. Aynı zamanda Amerika, Rusya ve İran gibi güçlerin kesişim noktasında da jeopolitik denge politikası yürütülen kritik bir bölgesel aktör. Öncelikle coğrafi konum faktörü dediğim gibi Türkiye İran'a komşu. Bu durum İran devrim muhafızları veya onlara bağlı vekil güçlerin bölgedeki ağlarını kullanarak bir operasyon düzenlemesini teorik olarak kolaylaştırabiliyor. Ama bir de görüntüler var ki Ankara'da gerçekten kuş uçmadı. Bu da bir gerçek. Alınan önlemler ortada zaten ve Amerika istihbaratının böylesine yakın bir coğrafyada tehdit seviyesini en üst düzeye çıkarması da bu açıdan çok mantıklı. Türkiye'de düzenlenen üst düzey bir ziyaret bu coğrafi yakınlık nedeniyle potansiyel bir hedef haline gelmiş olabilir. Hatta bence böyle bir tehdit varken Trump'ın hala oraya gelebilmesi bile bence cesaret ister ve ikinci olarak da Türkiye'nin NATO üyeliği, müttefikliği statüsü. Türkiye NATO'nun en stratejik ülkelerinden biri. Trump'ın da açıkladığından dolayı biliyoruz. Türkiye'de yani Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılmasaydı gelmeyecektim gibi de bir söylemi var. Ve üst düzey bir ziyarete ev sahipliği yapıyor Türkiye. Türk güvenlik ve istihbarat birimlerinde üst düzeyde hazırlıklı olması anlamına gelir ki öyleydi. Böylesine karmaşık bir aldatmaca operasyonunun müttefik bir ülkenin topraklarında o ülkenin istihbarat birimlerinin en azından bilgisi veya işbirliği olmadan gerçekleştirilmesine neredeyse imkansızdır. Dolayısıyla bence Türkiye tarafından da bu durum, bu bilgi iyi bir şekilde saklanılmış olsa gerek ve bu durum devlet aklı gereği müttefik tarafın güvenlik önlemlerini hareket serbestisi tanınmış olabileceğini de
düşündürüyor. Ve üçüncü olarak Türkiye'nin istihbarat kapasitesi denkleminin önemli bir parçası. Yani Türk Milli İstihbarat Teşkilatı MİT diye kısaltılan bölgedeki en tecrübeli servislerden biri. Ve Amerika'nın İran kaynaklı bir tehdide karşı Türkiye topraklarında bir operasyon yürütürken Türk istihbaratının sahadaki bilgi ve analizlerinden faydalanmayı düşünmesi de akla gelen seçeneklerden biri ve bu tür operasyonlarda genellikle müttefik servisler arasında tüm detaylar paylaşılmasa bile belirli bir düzeyde koordinasyon, belirli bir düzeyde iletişim olur. Yani sonuç olarak Türkiye'nin bu iddiaların merkezinde yer alması bence tesadüf olmayabilir. Coğrafi konumu, NATO içindeki stratejik rolü ve istihbarat yetenekleri Türkiye'yi hem tehditin potansiyel bir sahnesi hem de bu tehdidi bertaraf edecek bir operasyon için doğal bir ortam haline getirmiş de olabiliyor. Yani sonuç olarak bugün Donald Trump'a yönelik İran tehdidinin ve bu tehdidi bertaraf etmek için Türkiye'de sahnelendiği iddia edilen operasyonun kahramanlarını, katmanlarını bence konuştuk. Gördük ki uluslararası ilişkiler veya istihbarat dünyası buzdağının sadece görünen yüzünden ibaret değil. Kameraların önünde yaşananlar genellikle perde arkasında dönen çok daha büyük bir oyunun sadece küçük bir parçası. Doğrulanan gerçekler bize ortada somut bir suikast planı olduğunu doğruluyor. Ki zaten Trump'ın böyle bir suikast planından hedef olduğunu da biliyoruz yaşadığı olaylardan dolayı. Ve bizzat Trump tarafından teyit edilen uçak değiştirme olayı tehditin ne kadar ciddi alındığının da kanıtı. Catherine kamyonu gibi doğrulanmamış detaylarsa bir başkanın hayatını korumak için de ne kadar sıra dışı yöntemlere başvurulabileceğini gözler önüne seriyor. Ve bu olayda gazeteciler İstenmeden de olsa bir güvenlik operasyonunun parçası haline geldiler. Tabii kamuoyu saatlerce başkanlarının nerede olduğundan da habersiz bırakıldı. Ve tüm bunlar ulusal güvenlik adına sınırların ne kadar zorlanabileceği sorusunu yeniden gündeme getiriyor. Peki bu videonun sonunda da her zamanki gibi size bir soru bırakarak gideyim. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu operasyon anlatıldığı gibi mi gerçekleştirildi? İşte Catherine kamyonu detayı ya da yeni uçak hikayesi bir istihbarat efsanesi mi gerçekten? Çünkü anlatılırken de böyle heyecanlı anlatılıyor. Yoksa gizli tutulan bir gerçeğin sızdırılmış parçaları mı sadece? Ve yorumlarınızı ve teorilerinizi aşağıdaki bölümde benimle paylaşmaktan çekinmeyin. Bu karmaşık bulmacanın parçalarını birlikte birleştirmeye çalışmaktan çok keyif alacağım.